Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. 25 Mayıs 31 Mayıs haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. Güzel bir haftaya da denk geliyoruz değil mi? Bayram haftası. Sevdiklerinizle daha nice güzel sağlıklı bayramlar diliyorum efendim. Şimdi Mayıs ayının bu son haftası gökyüzünde oldukça güçlü ve aslında belirleyici etkiler barındırıyor diye hemen cümlemin başında böyle bir nokta atışı yapmak isterim. Her bir burç için tabii ki zihinsel, finansal ve ilişkisel anlamda bir test sürecine giriyoruz. Şimdi bu hafta böyle sıradan 7 günlük bir döngü olarak görmeyeceğiz. Böyle bir hafta değil. Gökyüzü bizi böyle durduracak. Neye inanıyorsun? Elindeki bilgi ne kadar doğru ve gerçekten neye değer veriyorsun? Kim neyi hak ediyor gibi sorularla da bizi yüzleştirecek. Bu yüzden sadece kendi burcunu izleyip geçmiyorsun. Haftanın genelinde konuşacağımız o gezegen transitlerini tabii ki doğru analiz edersek karşımıza çıkabilecek durumları da tabii ki çok daha kontrollü bir şekilde yönetebiliriz. Evet, şimdi 25 Mayıs'ta Güneş ile Neptün arasındaki o sekstil açıyla haftamız başlıyor. Evet, hoş bulduk değil mi? Hoş geldin, hoş bulduk diyelim. Şimdi bu etki tabii ki zihnimize çok güçlü bir ilham akışı getirecek. İç sesimizi de oldukça yükseltecek. Duyduğumuz ya da böyle karşımıza çıkan o bilgiler bize aslında çok doğruymuş gibi gelebilir. Bazen o yanılgıya kapılırız değil mi? O getiren kişiye de çok inandığımız, güvendiğimiz için tamamdır ya, yani aslı astarı vardır deyip inanabiliriz. Burada çok dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Neden? Neptün etkisiyle algılarımız bulanıklaşabilir. Bu nedenle ne yapıyoruz? Haftanın ilk gününde sezgilerle hareket edip o ani kararları almaktan aman diyorum kaçınıyoruz. Bu birinci nokta. Şimdi geldik 26 Mayıs'a. 26 Mayıs'ta gökyüzünün daha sert ve baskı yaratan etkilerinin devreye girdiğini burada söylemem lazım. Mars'la Plüton arasındaki o kare açı, o içsel baskıyı demiştim ya, daha da artıracak. İşte bu noktada biraz kontrolsüz kararlar riskli olur mu? Kesinlikle olur. Aynı gün bakın Güneşle Plüton arasındaki o üçgen açıysa bu yoğunluğun içinde önemli bir denge kuracak. Aslında kendi aralarında ne kadar güzel bir denge var değil mi? Eğer bu baskı altında böyle acele etmeden ilerleyebilirsen, bunu başarabilirsen olayları sanıyorum çok daha net analiz edebilirsin. Geldik 29 Mayıs'a. Şimdi Venüs ile Satürn arasındaki o kare açı, bu etki özellikle bakın ilişkiler ve maddi konular üzerinden bize kendini gösterecek. İlişkilerde mesela neler olabilir? Mesafe, eyvah, sorgulama, eyvah, duygusal soğuma, daha ne olsun değil mi? Bak, bu hisleri yaşayabiliriz. Maddi kısma bakalım. Burada da böyle bir daralma, kısıtlanmışlık hissi gündeme gelir. Yani burada biraz sıkışacağız. Bu süreçte hayatımızdaki bağlar, ilişkiler ve ayrıntılar ne olacak biliyor musunuz? Gerçekten buna değer mi sorusuyla olabildiğince testten geçiyoruz, sınavlara giriyoruz. Bak, dersini iyi çalışan bu testi başarıyla geçer. Çalışamayan tembel de sınıfta kalır, üzgünüm. Ve geldik 31 Mayıs'a. Şimdi 31 Mayıs'ta haftanın aslında ana gündemi olan Yay burcundaki Dolunay. Evet, Dolunay'ımız var. Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay ne yapacak? Bu Dolunay aslında size doğrudan böyle bir netlik sunmak yerine ne yapacak? Zihinsel sorgulamayı en üst seviyeye çıkaracak. Şimdi bilgiyle inanç, duyduğunla doğru sandığın şey arasında çok ciddi bir ayrım oluşabilir. Bak, buralar anahtar kelimeler ki neden? Birazdan detaylı bir şekilde biliyorsunuz 12 burca etkisini anlatırken neden böyle dediğimi çok daha net anlayacaksınız. Şimdi burada Dolunay'la ilgili tabii ki kanalımda hemen de bir hatırlatma yapayım. Kanalımızın reklamını yapalım. Çok daha detaylı bir video biliyorsunuz paylaştım. Bu sürecin nasıl çalıştığını, senin nerede yanıltabileceğini ya da hangi konularda gerçekten dikkatli olman gerektiğini çok ve derin, detaylı bir şekilde anlattım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Hadi linkini de buraya bırakıyorum, sizi yormuyorum. Ne diyorum? İzleyin diyorum. Hadi hatırlatmalara devam edelim. Çok kısa bölmeyelim konuyu. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu güzel içeriklerin daha fazla izleyiciyle ve kitleyle buluşabilmesi için de cep telefonlarımızdan hype'liyoruz. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Şimdi bu gökyüzü etkilerinin sizin hayatınızda hangi alanları tetikleyeceğine tabii ki şimdi ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Hazır mısınız? Hadi o zaman yaslanın arkanıza şöyle. 12 burcu hangi alanlarda neler bekliyor? Kimler şanslı, kimler şanssız? Detaylı bir şekilde bakalım. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, şimdi sizin için bu hafta anahtar 2 kelime var. Nedir onlar?
temkinli ve durgun. Evet, bu iki kelime hayatınızın özellikle bu haftaki dönemini yansıtıyor. Şimdi haftanın genelindeki Mars-Plüton kare enerjisi sizi böyle ne kadar sabırsız hani böyle kılsa da, tamam mı? Gökyüzü bu 7 günlük süreçte biraz hızınızı kesmek isteyecek, biraz da sizi yavaşlatmak niyetinde. Şimdi buraları böyle hemen olumsuz olarak değerlendirmiyoruz. Yani bir şeyleri benim adıma gökyüzü ve enerji düşünüyorsa vardır bir şey diyoruz, tamam mı? Dikkate alıyoruz. Özellikle bakın, önemli konular: bürokratik mekanizmalar, devlet daireleriyle olan işleriniz, pasaport, vize ya da resmi bir evrak, bir başvuru. Bakın bunlar çok önemli başlıklar. İşte bunların onaylanma süreci böyle önünüze bazı engeller çıkarabilir. İşte neden hani temkinli ve dikkatli olmanız gerektiği konusu burada daha net anlaşılıyor, değil mi? Bakın buralar bürokratik, devlet daireleri, pasaport, vize, başvurular, evrak, bunların onaylanma süreci. Bunları bekliyorsunuz. Bu sürecin de tabii ki hızlanmasını istiyorsunuz haliyle, değil mi? İşte bazı engeller çıkabilir. İşlerin böyle resmi kanallarda gecikmesi ya da işte o beklediğiniz onayların, dedim ya, engellenecek, engellemeye takılacak. Bu sistemsel aslında bir aksaklığa takılması, tamam mı? Hani sizlik bir şey yok. Bu tamamen sistemsel bir aksaklık ama tabii ki şimdi siz bu kararı ne zamandan beri beklediğiniz için biraz sinir katsayınızı böyle artırsa da, hani bununla ilgili bir sıkıntı yaşasa da, şimdi benden size naçizane bir tavsiye: evet, sinirlenin, bir kahve için bir sakinleyin ama şartları zorlamayın. Neden olmuyor diye didiklemeyin. Zararlı çıkarsınız. Şartları zorlamıyoruz. Beklemeye alıyoruz. Zaten bekliyordunuz. Biraz daha bekleyin. Kafanızda böyle uzun süredir evirip çevirdiğiniz uzak bir şehre taşınma, böyle çok radikal bir yer değişikliği yapma ya da hani şehirler arası yeni bir düzen kurma fikriniz varsa, işte bu gecikmelerle birlikte iyice masaya yatacak. Bak geliyor, tamam, yani sizin kafanızdaki düşünce zaten ertelenmiyor. Tekrar bak önünüze geldi. Hani deriz ya, böyle gitmek mi zor, kalmak mı sorusu işte zihninizi gerçekten derin bir şekilde meşgul edecek. Şimdi bu Yay burcuna gerçekleşecek dolunay var ya, sizi hayata baktığınız pencerelerin böyle sağlamlığı konusunda da çok sert bir yüzleşmeye de davet ediyor. Yani sizin için evet böyle çok kolay bir hafta değil ama hani böyle çok da böyle çıkmaz zora sokan bir hafta da değil. Ama temkinli ve dikkatli olursak, özellikle bazı yerlerde böyle frene basmayı bilirsek ve zorlamazsak bu süreci bir tık daha rahat atlatacağız gibi görünüyor. Mesela bugüne kadar böyle kesinlikle doğru diyerek savunduğunuz inançlarınız, bak bunlar çok önemli detaylar. Doğru bildiğiniz o kalıpların aslında koca birer yanılsama veya eksik bilgi olduğunu da fark edeceksiniz. Evet, çok farklı bir hafta dediğim gibi. Bu zihinsel uyanış ticari hayatınıza da yansıyacak. Aslında çok güzel. Özellikle yabancı ortaklı girişimler. Nedir? İşte ithalat, ihracat, değil mi? Hani uluslararası bağlantılı olan işlerinizde önünüze düşecek o finansal verileri, bak bir kez değil, 2 kez de değil, 3-5 kez lütfen kontrol edip ona göre hareket ediyoruz. Net olmayan, arkası doldurulmamış o teklifler yüzünden çok büyük bir mali riskin altına girme tehlikeniz var. İşte bu hafta acele eden maalesef kaybeder ama stratejik olarak bekleyen, hamlesini doğru yerde yapan koç ve yükselen koçlar da haftayı kazanan olarak kapatır. Dediğim gibi temkinli oluyorsunuz, dikkatli oluyorsunuz. Sizin için böyle bir hafta. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, sizin için anahtar kelime yok, cümle var. Dikkat edilmesi gereken bir hafta. Evet, önemli bir hafta. Şimdi kişisel kaynaklarınızı, o cebinizdeki parayı ve bedensel sağlığınızı gerçekten doğrudan hedef alan çok kritik bir haftadan geçiyorsunuz. En başta bunu söylemem lazım. Yönetici gezegeniniz o Venüs'ün Satürn'e yapacağı olduğu o sert kare açı var ya, o kare açı, işte ertelediğiniz ya da böyle hani görmezden geldiğiniz o bazı fiziksel hassasiyetleri, özellikle bakın diş, kemik ya da ne bileyim böyle hani estetik odaklı operasyonlar veya ameliyat süreçlerini aniden sizin önünüze getirebilir. Dediğim gibi bak, sizin için çok önemli bir hafta. Ne dedim? Bir kelime söyleyemedim, cümle kurdum. Dikkat edilmesi gereken bir hafta. Bak, sağlıkla ilgili dikkat dedim. Devam ediyorum. Bedeninizin verdiği o sinyalleri bu hafta böyle kulak ardı lütfen etmeyin, olur mu? Bak, bir cümle daha verdim bununla ilgili. Önemli. Şimdi maddi tarafa da bakalım. Maddi kısımda da böyle finansal bir daralma ya da böyle bir bütçe krizi var, tamam mı? Böyle
kapıyı çalabilir. Kredi kartı borçları, biriken taksitler veya böyle hani bankalarla yürüttüğünüz, herkes yaşar bunu dönem dönem değil mi? Hani bir yapılandırma süreci olur ya o borçlarla ilgili. Böyle bir yapılandırma, faiz süreçleri bu hafta biraz sizi zorlayacak. Bütçeyi yeniden tasarlama baskısı kuracak sizin üzerinizde. Haliyle bu da birazcık sizde tabii ki stres kaynaklı sıkıntılara da yol açacaktır. Çünkü beyin sürekli düşünecek, ne yapacak, ne edecek, onu oraya koyacak değil mi? O yüzden sıkıntılı bir süreç. Üstelik devam ediyorum. Bu kriz sadece böyle sizin harcamanızla da sınırlı kalmayabilir. Ne demek bu sizin harcamalarınızla sınırlı kalmayacak? Partnerinizin, eyvah sevgiliye verdiysen kartı bitti. Cat cat çekildi. Eşinizin sizden sakladığı, eyvah, gizli bir harcama. Arkadan çevrilmiş bir borç ilişkisi aniden gün yüzüne çıkabilir. Haliyle bu da ev içinde ya da ilişkide çok büyük bir güven depremi yaratabilir. Bak ciddi söylüyorum sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta sizin için ekstra dikkatli olmanız gereken bir hafta. Umarım yaşamazsınız ama astrolojik olarak bu hafta sizi bu noktada zorlayacak. Şimdi tüm bu baskı altında tabii ki ruhsal olarak kendinizi nasıl hissedersiniz? Bence dibe çökmüş hissedersiniz değil mi? İyice köşeye sıkışmış, nefes alamıyoruz gibi hissedersiniz. Bu da çok normal. Ama gökyüzü tam da işte bu kriz anlarında biraz soğukkanlılığınızı test edecek. Yani ilişki boyutlarında karşı tarafın sergilemiş olduğu o buz gibi soğukluk ve ilgisizlik sizi böyle derin bir sorgulamaya itebilir. Haliyle şimdi kartı kullandı, gizli harcamalar yaptı. Bunlar açığa çıktı. Ne yapacaksınız tabii ki değil mi? Haliyle bir tepki vereceksiniz. İşte bu tepkilerde sanıyorum ilişkide biraz böyle sorgulama, soğukluk dönemi yaratacak. Bu da çok normal. Hani güllük gülistanlık bir durum gibi karşılayıp böyle değil mi? Tebessüm edemezsiniz, haliyle ortaya bir tepki koyacaksınız. İşte bu gibi durumlar bu ilişkilerde emeğin karşılığının nerede, gerçekten hani değer görüyor muyum gibi soruları da tabii ki kendinize sormaktan kaçamayacaksınız. Evet, zor bir hafta dediğim gibi maddi anlamda, sağlık anlamında gerçekten söylüyorum. Lütfen ama lütfen çok dikkat edin. İnşallah bu haftayı böyle zararsız bir şekilde atlatabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sizin için de aslında bir kelime değil de bir cümle kurmam gerekiyor bu haftalık. Şöyle özetleyebilirim. Sizin için de aslında tıpkı boğalar gibi dikkat edilmesi gereken bir hafta. Neden? Şimdi spot ışıklarının böyle tamamen üzerinizde olduğu, hem ortaklıklarınızı hem de böyle hayattaki duruşunuzu baştan aşağı sorgulayacağınız çok keskin bir virajdasınız. Tamam. Buraya kadar güzel. Şimdi ticari hayatınıza bakalım. Şimdi burada böyle ortaklı yürütülen bir dükkan, bir girişim geleceği ya da hani mevcut bir sözleşmenin fesi, iptali. Bak bu hafta çok net bir şekilde gündeminizde duruyor. Önemli detaylar, aman diyorum, dikkat. Belki de böyle bir ortaklıktan ayrılıp değil mi? Artık yeter, ben kendi yoluma devam etmek istiyorum deyip böyle bir karar alabilirsiniz. Ancak bu karar yani o kadar da kolay alınabilecek ya da böyle hani pürüzsüz olmayabilir sizin için. Tabii ki haliyle biraz sorunlu ve sıkıntılı. Neden? Çünkü bak açık düşmanlıklar var. Rekabet ettiğiniz kişilerin ya da ortağınızın arkanızdan yürütmüş olduğu o gizli planlar, o kuyunuzu kazmaya çalışanların o stratejileri, planları, programları bir bir önünüze dökülecek. Evet, benim zaten dökülüyor. Patır patır, ister ortamda olayım ister olmayayım, patır patır önüme geliyor, dökülüyor. Allah'ın sevgili kuluyuz diyorum. Karşıt burcunuzda gerçekleşecek mavi ay dolunayı var ya, işte bunun etkisi. Şimdi ilişkiler cephesinde de biraz bakalım. İlişkiler cephesinde de saklanan hiçbir şeyin gizli kalmayacağını da size ne yapıyor biliyor musunuz? Haykırıyor. Avaz avaz haykırıyor. Mevcut ilişkinizde böyle tarafların birbirine uygulamış olduğu psikolojik baskı ve hani şunu deriz ya biz bu gidişle nereye varacağız? Ya bu ilişki nereye doğru gidiyor? Değil mi? İşte bu soru böyle evdeki havayı ya da ilişkinizdeki o havayı böyle iyice nasıl söyleyeyim ağırlaştıracak. Hani tadı tuzu kalmayacak, keyfi kaçacak bir hale getirecek. Partnerinizin aslında son derece böyle bencilce, hani sadece kendi isteklerini dayatan tavırları tabii ki siz de biraz tahammül sınırınızı zorlayacak. Ne oluyor kardeşim, bu ilişki 2 kişilik yaşanıyor. Yani hep senin dediğin olmaz. Değil mi? Artık böyle hani alttan alan taraf olmayı reddedeceksiniz. Ve çok sert böyle bir rest çekme aşamasına da gelebilirsiniz. Yani ilişki kurtarılacaksa ya da bu sıkıntı ortadan kalkacaksa böyle bir şey de yapmak sanıyorum doğru olabilir. Şimdi uzun süredir sizden saklanan bir gerçeğin ya da böyle bir bilginin önünüze düşmesi, işte siz böyle hayretle karşılayacaksınız da ben orada efekt yapıyorum. Bu ilişkideki tüm köprüleri
yakmanıza, eyvah, hayat yönünüzü tamamen bambaşka bir yöne değiştirmenize de neden olacak. Bak ikizler, maddi anlamda dediğim gibi, gerçekten söylüyorum sevgili boğalara, söylediğim gibi önemli bir haftadasınız. O ortaklıklar feshedilebilir. Kendi işinizi kurma yönüne yönelebilirsiniz ama riskli, çok pürüzlü bir süreç. Dikkatli olun. İlişkiler kısmında bakın, arkadan dönen bilmediğiniz bir sürü şeyler var. Önünüze gelecek ve artık rest çekeceksiniz. Yani ilişkiler de sınanıyor. Maddi anlamda da böyle çok dengedesiniz. Aman diyorum, zorlu bir hafta, umarım başarıyla atlatırsınız. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizin için 2 kelime seçtim. Temkinli ve durgun. İkisinin de anlamı derin ve güzel. Peki size yansıması nasıl? Şimdi bu hafta gökyüzü sizi böyle günlük koşturmaca, iş hayatınızın ve sağlığınızın arkasında dönen konularla sınıyor. Bak, önemli. Ne dedim? Temkinli. Yani profesyonel bir yaşamınızda böyle ya da ofis düzeninizin içerisinde hiç beklemediğiniz ani gelişmelerin kapıda olduğunu baştan söylemem lazım. Birlikte çalıştığınız, böyle hani omuz omuza verdiğiniz bir ekip arkadaşınız ya da bir grup ani bir istifa olabilir. Ya da alt kadronuzda yaşanacak böyle toplu iş bırakma krizleri, tüm iş yükünün bir anda böyle sizin üzerinize kaldığını görebileceğiniz bir hafta. Şimdi buna nereden bakarsan bak. Şimdi insan ilk başta üzülür değil mi? Yıllardır omuz omuza verdiğin arkadaşın istifa ediyor ya da toplu halde bir kriz var diyor. Bir anda 3-4 kişinin istifa ettiğini düşünsene. Tek bir kişi olarak sen bir sorumluluğu üstleneceksin. Haliyle bu kontrolsüzce olan bir yük seni ne yapacaktır? Zamansız yakaladığı için hayatının ritmini tamamen değiştirmez mi? Değiştirir. Ruhsal olarak seni hırpalamaz mı? Acayip bir panik olursun. Düşünsene, bir anda 7-8 kişi aynı işi yaparken sen tek başına kalıyorsun. Zor. Gerçekten zor bir hafta ama böyle bir sürprizle de karşılaşabilirsin. Bunu da not et derim. Tam da bu yoğun temponun ortasında. Kronikleşen sağlık hassasiyetleriniz, özellikle kemik, eklem, tamam mı? Böyle çeşitli işte ağrılar vücudumuzda, baş ağrıları, bunlar nüksedebilir. Sizi birazcık böyle hastane yollarına düşürebilir. Kontrol elden bırakmıyoruz ya da bu süreci hiç stres olmadan geçirmeye çalışıyoruz ki bu da nasıl gerçek olur bilemiyorum, tabii ki zor. Ya aslında bedeniniz dur derken o iş yerindeki üst yönetimle yaşayacağınız o fikir ayrılıklarına da tabii ki çok ama çok dikkat etmelisiniz. Yani hakkınızın yendiğini, haksızlığa uğradığınızı tabii ki düşünerek yöneticilerinize karşı bile sert bir restleşmeye de gidebilirsiniz. Köprüleri yıkan bir güç savaşına da girme riskiniz oldukça yüksek. Neden temkinli ve dikkatli olmanız gerektiğini şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Hatta az bile söylemişim. Aman hiç sesinizi çıkarmayın diye de ekleyelim. Ya ben nasıl olsa hani her şeyi biliyorum, haklıyım diyerek de böyle fevri kararlar almak, sanıyorum iş akışındaki detayları böyle tekrar kontrol etmeniz gerekecek. O kör noktalarda aman diyorum çok dikkat edin, olur mu? O ertelediğiniz her sorumluluk aslında bu hafta önünüze ne yapacak biliyor musunuz? Bir dağ gibi, böyle bir çığ gibi çıkabilir. Ne olur benden size gerçekten çok önemli bir tavsiye olsun. Lütfen sakin kalın ve düzeninizi korumaya çalışın ve en önemlisi de beden sağlığınıza ve ruh sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Sevgili Aslan, sizin için bu kadar burçtan sonra güzel bir kelime, hatta 2 kelime: şanslı, hareketli. Bana da bir enerji geldi. Şimdi haftanın genelindeki hareketli gökyüzü ritmi tabii ki sizi böyle sahneye çağırıyor, gel diyor. Çocuklar olan bakın aslan burçları için bu dönem özellikle onların geleceğini doğrudan etkileyecek okul seçimleri çok önemli. Eğitim masrafları, bakın buralar gerçekten çok önemli detaylar. Bu gibi konular ev içinde gerçekten detaylı ve yoğun bir şekilde önünüze gelecek. Evet bak, kurs planları da var. Bu gibi konular gerçekten ciddi kararlar değil mi? Yani çocukların okul seçimi, okul değişimi, eğitim masrafları, kurs planları, bunlar tabii ki ciddi kararlar. Bunları alma aşamasındasınız. Yani kafanızdaki o bütçe planıyla aslında biraz gerçekler uyuşmayacak. Şimdi bu planları yapıyorsunuz çocuğunuzun geleceği için ama şimdi cebinize de bakıyorsunuz. Bütçe planıyla bu kafadaki plan birazcık uyuşmayacak. Burada siz birazcık hızlı çözüm arayışına girme durumunda kalacaksınız. Tabii ki en doğru kararı yine siz vereceksiniz. Belki daha makul olanı seçeceksiniz. Hani o planların içerisinde çok daha iyi olanı vardır ama bir B seçeneği de vardır ya. Belki o B seçeneğine yöneleceksiniz. Finansal olarak da şansınızı fazla zorlamamanız gereken bir virajdasınız. Zira bak neden? Borsa. Hani o riskli yatırım fonlar falan var ya, böyle aniden gelişecek bir ters köşe
Ya da böyle bir durum, tamam mı, sizi çok ciddi bir kayıp riskini beraberinde getirebilecek bir sürece doğru sürükler. Aman diyorum. Ya bence hiç aman falan da demeyeceğim, çok net söylüyorum. Bu hafta bunlardan lütfen uzak durun. Bak çok net. İş hayatınızda ve hobilerinizde de yürütmüş olduğunuz o yaratıcı projelerde böyle takdir gördüğünüzü göreceksiniz. Hani sanki bilerek böyle sahne arkasına itildiğinizi hissediyorsunuz ya ne zamandan beri. Artık işte o yeteneklerinizi şimdi sergileyebileceğiniz bir dönem diye söyleyebilirim. Motivasyonunuzu lütfen düşürmeyin. Şimdi bu geçici tabii ki, değil mi? Yani bu geçici bir gökyüzü baskısı. Bu bir haftalık, 7 günlük bir süreç. Geleceğe dair büyük adımlar atmak isterken o geçmişten kalan ya da böyle hani yapılandırılması gereken borç, kredi, vergi ya da harç ödemeleri, bunların da aniden gündeminize gelebileceğini söylemem lazım. Bütçe dengenizi yeniden gözden geçirmenizi isteyecektir bu süreçler. Yani sizin için evet hem şanslı ama hem de bir o kadar hareketli bir hafta olduğunu da unutmayın. Bunu iyi değerlendirin. Aşk hayatınızda tam anlamıyla aslında bir illüzyon testi. Yani böyle eski bir sevgilinin wow, aniden bir mesaja geri dönmesi. Düşünsenize, bir anda telefonunuza bir mesaj geliyor. Ya da hiç beklenmedik bir yerde karşınıza çıkması sizin böyle zihninizi birazcık bulandıracak. Ne oluyor diyeceksiniz. Ya unutmayın, şimdi bu mavi ay dönemi gelen kişi gerçeği yansıtmıyor. Mavi ay dönemi dedim ya. Ya bak, bu mavi ayda o gelen kişi çok da gerçeği yansıtmıyor. Çok da hayale kapılmayın. Sadece bir test olduğunu da hatırlatırım. Duygularınızla değil, tamamen mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor bu süreçte. Ya bence acele etmeyin derim. Çünkü kaybedersiniz ondan sonra, tamam. Hani böyle bir heyecana kapılıp oh eski ilişki yeniden karşıma çıktı ya da aniden bir yerde karşıma çıktı, bu bir rastlantı mı, bu kadersel bir döngü mü gibi saçma sapan şeylere kapılmayın. Bence yok sayın derim. Evet, geldik sevgili Başaklara ve yükselen Başaklara. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, sizin için güzel bir cümle. Dikkat edilmesi gereken bir hafta maalesef. Gökyüzü bu hafta en derin köklerinizi, yuvanızı, aidiyet duygularınızı çok ciddi bir sınav alanına taşıyor. Gerçekten önemli bir hafta. Özellikle aile büyükleriniz, babanız, işte ata figürleri, böyle aniden gelişebilecek bir sağlık sorunları tüm vaktinizi ve gerçekten enerjinizi oraya aktarmanıza neden olacak. Ve aynı zamanda onlarla böyle fikir ayrılıklarının büyümesi, geçmiş defterlerin, ya hiç o defterlerde kapanmaz değil mi? Sinir olurum böyle. O defterlerin açılması yüzünden sert ve böyle gerçekten geri dönüşü zor ağız dalaşlarına girme riskinizin bir hayli yüksek olduğu bir haftadasınız. Ya o aile büyükleriyle bir araya gelmeyin ya da geldiğinizde bu cümleyi hatırlayıp bence susun. Evin, mülkiyet, işte tapu süreçleri, kira sözleşmeleri ya da ne bileyim böyle hisseli bir arsa üzerindeki hak paylaşımları konusunda da anlaşmazlıklar biraz tırmanacak. Kariyerinizdeki hırsınız, evet anlıyorum değil mi? Herkesin bir hırsı vardır. Bir yerlere gelme hırsı, daha iyi imkanlara kavuşma hırsı. Ama işte bu hırsınız ve o iş hayatındaki yoğun koşturmacanız maalesef ev içindeki huzuru baltalayacak. Huzurdan ve sağlıktan önemlisi yok değil mi? Yani o yüzden hani biraz böyle önceliklerimizi biraz daha gözden geçirmek gerekiyor. İşle ev arasındaki o hassas denge sanıyorum bu hafta tamamen kaybolabilir. Önemli bir hafta. Yine bir dikkat diyelim burada. İçsel olarak aslında yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Hatta o kadar yorgun hissedeceksiniz ki doğduğunuz, büyüdüğünüz şehre böyle geri dönme. Hani o köklerinize sığınma ve geçmişin o güvenli alanını biraz özleme duygusu içinizde bu hafta bir çığ gibi büyüyecek. Bu da çok normal. Dönem dönem yaşıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde olduğumuzda, değil mi? Evlilik ve uzun vadeli böyle ilişkilerinizde ise tam bir kırılma noktası var. Gerçekten sizin için önemli bir hafta. Böyle ailelerin hani vardır ya böyle çok böyle baskın aile baskısının olduğu böyle ilişkiler vardır. Ben de hiç haz etmem. Neticede o ilişki iki kişi arasındadır. Tabii ki aile büyüklerinin kararı, duygusu önemlidir ama neticede o kişiler kararlarını kendileri vermeli, değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, yoruma açık. İşte ailelerin ilişkinizin veya evliliğinizin merkezine bu denli müdahale etmesi işte partnerinizle aranızda gerçekten ciddi bir duvar örebilir. Ya işte önemli bir detay burası. Tarafların böyle birbirini manipüle etmekte ve de baskılamakla suçlayacağı bir süreçte. Ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Bir konuyu böyle tamamen kapatıp yeni bir düzene geçme ihtiyacı doğacak. Bence bunu yapabilirsiniz. Yani çok fazla kurcalamadan bir karar verin, bıçak gibi kesin atın. Sakin kalıp her detayı netleştirmeden de, bu da önemli bir not, fevri kararlarda tabii ki almayın derim. Sizin için olabildiğince zor bir hafta. Dediğim gibi aile büyükleri, sağlık, ilişkiler konusunda sınanıyoruz. Gerçekten önemli bir hafta. Umarım sakinliğinizi koruyabilirsiniz.
Sevgili terazi ve yükselen teraziler, sizin için şanslı ve hareketli kelimelerini kullanabilirim bu hafta için. Haftanın yüksek temposu aslında en çok iletişim ağınızı, yakın çevrenizi ve günlük lojistik planlarınızı vuracak. İşinizde veya mesleki gelişiminizle ilgili uzun süredir böyle emek verdiğiniz sektörde bir sertifika programı. Ne kadar güzel. Ehliyet sınavı ya da ne bileyim resmi bir mesleki eğitim sürecinde gerçekten beklenmedik bir zorlanma, yani sistemsel bir aksilik gibi düşünelim ya da böyle hani kalma riskiyle yüzleşebilirsiniz. Hani ehliyet sınavını veremediniz, sınavdan başarılı olamadınız gibi, tamam mı? Bu gibi durumları yaşayabiliriz. Evraklarınızı ve özellikle de çalışma takviminizi gerçekten bu süreçte birkaç kez kontrol edin derim. Akrabalar, kardeşler veya kuzenlerle olan ilişkilerde de böyle uzun süredir hani sümen altı edilmiş vardır ya, miras, bak önemlidir. Bir mal paylaşımı, değil mi? İşte ya da ne bileyim ortak bir bütçenin yönetimi gibi. Hani çok derin aslında bu konular. İşte bu gibi konularda böyle çok derin fikir ayrılıkları patlak verecek. Günlük akışta da aslında en çok dikkat etmeniz gereken yer ne biliyor musunuz? Altyapınız ve aracınız olacak. Yani arabalarınızın işte motoru, değil mi? Yürüyen aksam ya da ne bileyim hani elektrik sistemi gibi önemli bir teknik parçanın böyle aniden arıza yapması, bütçenizde hani hiç hesapta olmayan büyük bir masraf kapısı da size açabilir. Sürpriz olmasın, şimdiden ben anlatıyorum, size yorumluyorum. Şimdi sosyal çevreye de bakalım. Sosyal çevrenizden veya yakın kabul ettiğiniz birinden böyle kulağınıza gelecek yalan yanlış, asılsız bir dedikodu, İşte sosyal itibarınızı zedeleme riski taşıyor. Bak, bunu baştan söylemem lazım. Hani nasıl olsa herkes beni anlar diyerek böyle üstünkörü geçiştireceğiniz o her konuşma, tamam mı? O duyduğunuz dedikodu karşısındaki her konuşma bu hafta maalesef bir çığa dönüşür. Bak, küçük değil, öyle böyle değil. Çığ nedir? Küçücük bir şeydir, değil mi? Büyüye 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 kocaman bir hale gelir ve zararını biliyorsunuz. O yüzden buraları çok fazla es geçme, geçiştirme, derinine in derim konunun. İletişimde de son derece böyle net, yazılı ve şeffaf olursan doğruluğundan emin olmadığın aslında hiçbir bilginin peşinden gitme derim. Haftayı kapatırken aslında sana çok güzel bir cümle kuruyorum. Yani bu yaşayacağın süreçte, bu hafta, bu 7 günlük süreçte yani iletişiminde son derece net ol. Yazılı olması gerekiyorsa yazı. Şeffaf ol. Doğruluğundan da emin olmadığın o duyduğun söz ve dedikodular karşısında da yani de ki bu adı üzerinde laf taşınmış dedikodu. Bakmıyorum böyle şeylere. Ben konunun derinine indim. Bu böyle değil deyip noktayı koy derim. İnce bir nüans. Benden de size böyle küçük bir tüyo olsun. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, sizin için temkinli ve biraz da durgun geçecek bir hafta. Şimdi bu hafta gökyüzü size finansal güvenliğiniz ve kendi öz değeriniz üzerinden böyle oldukça stratejik bir bekleyişe biraz zorlayacak. Mesela cebinizdeki nakit parayı koruma içgüdünüz tavan yaparken o piyasalardaki gürültüden etkilenerek bazen yapıyorsunuz. Bunu ben de yapıyorum ama yapmayalım, olur mu? O piyasalardaki böyle gürültüden etkilenip altın veya döviz yatırımlarında bazı manipülasyonlara, yanlış yönlendirmelere açık hale gelebiliriz. Bak, elimizdeki paradan da oluruz. Bak, buralar önemli. Lütfen. Önünüze düşen o finansal bilgileri ne yapın biliyor musunuz? Göründüğü gibi kabul edip böyle hemen aksiyon almıyoruz. Neden almıyoruz? Eğer onu gördün, tamam. Aksiyon aldın. Yanılma payın çok yüksek olmaz mı? Parayı elinde tutman gereken bir dönemdesin. Bak, çok önemli bir şey burası. Lütfen çarçur etme, o birikimini de ziyan etme. Öyle nasıl söyleyeyim, hani alacak listenizde olan, hani kesin gözüyle bakmış olduğunuz o bir para var ya, prim ya da ne bileyim işte hak ettiğinin zamanında gelmemesi gibi durumlar. İşte kendi ödemelerin, borçların, bak bunları da geciktirmek zorunda kalmanıza yol açar, canınızı sıkar. Yani anlatabildim mi? Şimdi o var olan paranı o gelen bir haberle işte yükseldi, o düştü, işte bu tarafa yatırayım. Şimdi söyleyemiyorum, anladınız siz. Böyle bir değerlendirme yaparken zaten riske atmış olacaksın. Bunu kaybedeceksin. Bunu kaybetmen demen daha sonraki işte alacak verecek konularında, primde, hak ettiğini alamama konusunda, borçlarının gecikmesi, ödeyememe durumunda sana zorluklar çıkarmayacak mı? Kesinlikle. O yüzden aman diyorum, o elindeki yatırımını gerekiyorsa bu hafta tut.
bir haftadan bir şey kaybetmezsin. Ama öteki türlü geri dönüşü gerçekten zor yollara girersin. Evet, elindeki mesela satmayı planladığın bir gayrimenkulün vardır. Bak, örneklendiriyorum. Buralar çok önemli. Ya da ne bileyim, değerli bir mülk vardır, tamam mı? Karşı tarafın bunu gerçek değerinin çok altında kapatmaya çalışacağını bile fark edebilirsin. Maalesef böyle bir hafta, ne olursun gaza gelme, aklını kullan. Karşı taraf senden çok zekice davranıyor. O yüzden ne diyorum? Böyle satmayı planladığın bir gayrimenkulün varsa ya da değerli bir mülkün varsa, karşı taraf bunun gerçek değeri neyse bunu verene kadar elinde tut, satma diyorum. Daha ne diyeyim? İşte tüm bu maddi sıkışmışlık ve engeller tabii ki zihinsel olarak kendi yeteneklerinize olan inancınızı da biraz sarsabilir. Yani ben bu işi niye başaramıyorum? Nerede hata yapıyorum sendromuna kapılabilirsin. İşte kapılmaman için sana çok küçük küçük tüyolar verdim. Bunları uygulayacaksın. Paran da elinde kalacak. Gökyüzü sizden kendinizi hırpalamanızı değil, elinizdeki kartları sakinlikle yeniden organize etmenizi istiyor. Aslında en doğrusunu söylüyor size. Yani acele harcamalardan ve o kararlardan mümkünse bu hafta uzak durun. Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Sizin için de gerçekten önemli bir hafta. Biraz dikkat edilmesi gereken bir cümleyle başlıyorum. Bu hafta dikkatler doğal olarak tabii ki sizin üzerinizde toparlanıyor. Hayatınızın merkezinde çok önemli bir yön değişimi düşüncesi giderek güçleniyor. Zaten ne zamandan beri vardı. Bir süredir böyle içinizde biriken değişim isteği, işte nedir bu? Evlilik olabilir, iş değişikliği olabilir, yaşadığınız şehirle ilgili bile olabilir. Bunlarla ilgili yeni kararlar alma ihtiyacınız olabildiğince gündeminizde olacak. Ancak bu süreçte biraz zihinsel yükünüzün artabileceğini, tabii ki bunun da fiziksel olarak size yorgunluk, baş ağrısı, stres, enerjinizin düşmesi olarak geri dönebileceğini de söylemem lazım. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bedeninizin vermiş olduğu sinyalleri dikkatli bir şekilde dinlemeniz önemli. Mars ve Plüton arasındaki o sert etki de otorite figürleriyle olan iletişimde biraz hassas bir zemin yaratacak sizin için. Burayı biraz böyle yumuşatıcı bir şekilde geçmişim ama yani öyle böyle değil şimdi. Bak, müdürünüz, aile büyükleriniz ya da resmi kurumlarla ilgili konularda kendinizi böyle daha fazla savunma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çünkü neden? Geçeceksin patronun karşısına, sert bir ifadeyle kendini böyle anlatmaya çalışırken haliyle karşı tarafta size bir geri dönüş gerçekleştirecek. İşte sürekli böyle bir kendini savunma ihtiyacı hissedeceksin. Haliyle bu da biraz kontrollü ilerlemen gerektiği konusunda seni uyarıyor. Ben de uyarıyorum. Gereksiz gerilimlerin önüne geçmek için bu hafta böyle çıkışlar çok fazla yapmayalım, olur mu? İç dünyanıza da biraz bakalım. Çünkü ben ne istiyorum, neye inanıyorum gibi sorular çok fazla bir şekilde öne çıkacak. Burada hayatınıza dair aslında bazı bakış açılarınızı yeniden değerlendirmenize neden olacak. Bakış açınız değişecek. Biraz sanki böyle farkındalık, uyanış var gibi, değil mi bu işin içinde? Aşk ve ilişkiler kısmına da bakalım. Şimdi Yay burcunda biliyorsunuz bir dolunay gerçekleşecek. Sizi de duygusal anlamda daha net görmeye yönlendirecek. Yani bugüne kadar böyle çok geri planda bırakmış olduğunuz isteklerinizi fark edebilirsiniz. İlişkinizin gidişatı ile ilgili daha bilinçli bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bunlar güzel şeyler, değil mi? Bu süreçte ani ve kesin kararlar almıyoruz. Bunun yerine ne yapıyoruz? Gözlem yapıyoruz. Böyle ilerlemek sanıyorum sizler için çok daha sağlıklı olacak. Gökyüzü bakın bu hafta sizi hızlandırmak yerine ne yapıyor biliyor musunuz? Doğruyu fark ederek ilerlemeye davet ediyor. Siz de lütfen bu davete bir cevap verin derim. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, sizin için de temkinli ve durgun bir hafta. Sizin için aslında olayların göz önünde değil de daha çok böyle perde arkasında, gizli kapılar ardında döneceği oldukça derin bir izole hafta. Bak, sizin için böyle bir hafta. Böyle bir hafta başlıyor. Psikolojik olarak da böyle sizi uzun süredir aşağı çeken, adeta böyle gizli bir bağımlılığı veya böyle hani takıntıya dönüşmüş olan zararlı bir alışkanlığınızı, rutininizi bırakma adına çok radikal bir kararla, bakın önemli buralar, hastane veya doktor desteği alma aşamasına gelebilirsiniz. Buralar çok önemli, çok hassas konular. Çok da derine inmek istemiyorum. Konunun ne demek istediği zaten anlaşılıyor. Şimdi bu içsel arınma çabanız sürerken profesyonel hayatınızda da şans eseri öğreneceğiniz, bak sen şu işe, bazı gerçekler dengenizi sarsabilir. İş yerinde arkanıza dönen bir entrika. Doğrudan böyle hep kuyu kazmaya çalışan vardır ya, her iş yerinde vardır. Bir müdürün, bir çalışma arkadaşının ya da iş arkadaşının gerçekten, bak sen ona güveniyorsun ama iş arkadaşın diyorsun, ama o gizli planlarını arkadan yürütüyor. Sen de bunları tesadüfen fark ediyorsun. Aslında bu bir tesadüf değil. Bu hafta senin öğrenmen için aslında var.
Önemli, güzel. Evet, bu biraz sarsıcı bir şey. Ben de az çok tahmin edebiliyorum bu duyguyu. Gerçekten kötü bir şey. Yani düşünsenize, inandığınız, güvendiğiniz, dip dibe çalıştığınız mesai arkadaşınızın arkanızdan çevirdiği kuyular, ayağınızı kaydırma telaşları. Bunları tesadüfen de olsa öğrenmeniz ilk bakışta böyle bir şaşkınlık yaratsa da, hani sudan çıkmış balık vardır ya, öyle de olsanız en azından fark edeceksiniz. Ya bunu fark etmeden hala devam ediyorsanız, bir de öyle düşünün, değil mi? Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman güzel oluyor. Duyduğunuz işte bu ham bilgiler hem böyle parlamak yerine biraz daha böyle stratejik bir şekilde geri planda kalmanızı bence aslında sağlamalı ve gözlem yapmanız sizi aslında bu noktada koruyacak en güzel hamle olacak. Onların istediği gibi cevap vermeyin. Onlar zaten sizi biraz böyle kışkırtmak istiyor. Bunu zaten fark etmenizin sebebi de bu, değil mi? Fark et ve sen de hamle yap. Onların da ekmeğine yağ sür. Asla. Ben sizin yerinizde olsam, böyle bir durumla karşılaşırsam, dediğim gibi biraz geri planda kal, gözlem yap, en doğru hamle bu. Zira bu hafta biraz yalnız kalma isteğinizin dozu kaçabilir. Gökçe Hanım, bu kadar olumsuz şeyden sonra bırak da bir kabuğumuza çekilelim diyebilirsiniz. Yani sosyal çevrenizden böyle kendinizi tamamen soyutlamak isteyebilirsiniz. Sanki biraz böyle depresif eğilimlere açık hale geldiniz. Bilmiyorum, bu olumsuzluklardan sonra. Denenebilir mi? Şöyle birkaç gün kabuğa çekilmek olabilir ama çok da fazla cılkını çıkarmayın derim. Gelecek planlarınız arasında yer alan yurt dışına yerleşme veya böyle başka bir ülkede tamamen yeni bir yaşam kurma hayalleriniz aslında bu haftanın o sert Satürn etkisinden nasibini alarak çok gerçekçi, bürokratik ya da ekonomik duvarlara çarpabilir. Buradan da ne anlıyoruz? Satürn'ün de o etkisi malum. Bu hafta demek ki doğru bir hafta değil. Bu planımızı veya hayalimizi biraz daha zamana bırakmamız daha doğru olacak. Evet, adım adım yaklaşıyoruz sona doğru sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şimdi sosyal alanlarınızın, arkadaşlık bağlarınızın ve geleceğe dair koymuş olduğunuz o hedeflerin aslında çok ciddi bir samimiyet testinden geçeceği hareketli bir 7 güne giriyorsunuz. Bu hafta böyle bir hafta. Üye olduğunuz bir kulüp varsa ya da ne bileyim sivil toplum kuruluşu, işte dernek, siyasi bir oluşum olabilir. Bunların içinde böyle aniden patlak veren gruplaşmalar ve buradaki adaletsiz işleyen sistem sizi içsel olarak böyle bir İsyan bayrağını çekmenize neden olabilir. Hani haksızlıklara karşı sesinizi biraz yükseltmek isteyeceksiniz bu süreçte. Ya tabii ki hakkınızı arayın da her zaman söylerim, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Bu önemli bir ayrım. Ama burada dostluklar cephesinde de biraz kırılgan etkilere de dikkat edin derim. Böyle çok yakın kabul ettiğiniz bir dostunuzun zor gününde yanında olmadığınızı fark edebilirsiniz. Çok acı bir şeydir. Ya da böyle bizzat hani onun sergilediği bir tavır yüzünden de derin bir hayal kırıklığıyla da sarsılabilirsiniz. Bu duyguyu yaşayabilirsiniz. Sürpriz değil ki, sadece bu hafta değil ki, ben çok uzun zamandır bu hayal kırıklığını yaşıyorum. O yüzden olabildiğince az insan, huzur ve mutluluk. Oraya başka bir şey söyleyecektim de ekran karşısında olunca diyemedim. Evet, eğer bu hafta böyle büyük bir organizasyon, kurumsal bir etkinlik, işte ne bileyim düğün, davet, organizasyon planlaması içerisindeyseniz, bütçenin o son dakika aksilikleriyle kontrolsüzce aşılması yüzünden partnerinizle ya da hani muhataplarınızla böyle biraz kriz yaşanabilir. O yüzden dikkat edin derim. Ya da cebinizde biraz fazla para bulundurun, böyle kriz yaşanmasın diye. Evet, gökyüzü aslında geleceğe dair size önünüze koymuş olduğunuz o bazı büyük hedeflerin ve vizyonların mevcut piyasa koşullarıyla ve ekonomik gerçeklerle tam olarak uyuşmadığını acı da olsa fark ettirecek. Sizin için de böyle bir hafta hayırlısı olsun diyorum. Ve geldik son olarak sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet, toplum önündeki duruşunuzun, kariyerinizin ve unvanınızın gökyüzü tarafından böyle adeta mercek altına alındığı kritik bir dönemdesiniz. Mevcut profesyonel hayatınızda böyle üzerinizdeki baskı aslında o kadar artacak ki radikal bir kararla sektör bile değiştirmek isteyebilirsiniz. Tamamen bambaşka farklı iş koluna geçiş yapmak ya da kendi işinizi kurmanın yollarını aramak isteyebilirsiniz. Evet, çok radikal kararlar değil mi bu saymış olduğum başlıklar? Yani umarım sizin için gerçekten en doğrusu olur demekten başka şansım yok. Çünkü hayaliniz ve kafanızın içerisinde ve bundan sonraki hayatınızda yapabileceklerinizi tabii ki bilme şansım yok ama genel anlamda haritaya baktığım zaman böyle bir radikal karar var özellikle iş konusunda. Umarım herkes için hayırlısı olur. Toplum önünde yapacağınız bir konuşma, önemli bir sunum ya da böyle omuzlarınıza yüklenen yeni bir unvanın sorumluluğu üzerinizde çok yoğun bir kaygı yaratabilir. Şimdi bak, az önceki o radikal kararları gerçekleştirdin. İşte o radikal kararları gerçekleştirdiğin zaman da üzerindeki o sorumluluk baskısı da sende haliyle bir kaygı yaratacak. O iş yerindeki
gergin atmosfer yetmezmiş gibi bak geliyor. O evinizin içindeki huzursuzluklarda özellikle anne baba arasında böyle uzun süredir devam eden gerilimler veya böyle ailevi krizler diyelim doğrudan iş performansınıza ve sanıyorum odaklanmanızda da sıkıntı yaratacak. Tamam mı? Yani biraz böyle sizi aşağı çekecek bir süreç. Etkilenmemek normal değil. Kariyer cephesine de baktığımızda özellikle böyle üst düzey bir yöneticinin psikolojik baskısına, hani mobbing deriz ya, ya da ne bileyim işte haksız yere böyle istifaya zorlanma. Bunların hepsi zaten mobbing altında oluyor değil mi? İşte bu gibi hislerle mücadele etmek durumunda da kalabilirsin. Yani o iş yerine artık istenmiyorsun. Direkt de sana söylenemiyor çıkışını verme konusunda. Sen istifa et gibi bir hava var. Yani böyle bir hava varsa, böyle yaşayanlar varsa şu an gerçekten dikkatli olmanız gerektiğini söylerim. Zor bir hafta sizin için. Evet, gökyüzü aslında uyardığı üzere değil mi? İş ortamında söyledikleriniz farklı yerlere de çekilebilir. İşte hakkınızda eleştiriler de yapılabilir. Bu hafta vereceğiniz o anlık, duygusal ve fevri tepkiler krizi çok daha büyütecektir. Yani sakin kalın diyeyim değil mi? Yani buraya da başka bir cümle gerçekten bulamadım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. İnşallah böyle kötü şeyler yaşanmaz ama astrolojik olarak hafta maalesef sizi bu anlamda zorlayacak gibi görünüyor. Evet, 25 Mayıs 31 Mayıs haftalık burç yorumunu burada noktalıyorum. Sanıyorum olabildiğince detaylı bir şekilde ele aldık. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.